Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda Private Yarn'ın solesini birlikte deniyoruz. Oldukça kolay, bir o kadar da keyifli bir çanta örüyoruz sevgili dostlar. Bu ip, şöyle hemen bilgi vermem gerekirse size, 100 gramı 230 metre. Çoğu çanta ipine göre çok daha kolay bir örüm olduğunu söyleyebilirim. Yerli bir marka, Tuhafiye Depom'a ait bir marka. Bunu da belirtmek isterim. Toptan da Tuhafiye Depom, perakende de Tuhafiyem'den temin edebilir. Keyifle birçok model hazırlayabilirsiniz. Özellikle daha fazlasıyla olan çanta modellerine uygulamak mümkün bu ipi. Ben en basit yolu denemek amaçlı bir tane örmek istedim. Bunun için de ihtiyacımız olan toplamda 14 tane göçyaz motifini birbirine ekleye ilerlemek. 3 milim tığ denedim. Elime en uygun 3 milim geldi ama sapını örerken bir miktar tığımı küçülteceğim. Bunu da belirtmek isterim. Öyleyse hemen motifinin yapılışına geçebiliriz. Motifi sihirli halka içine çalışıyorum. Parmağıma ipi doladıktan sonra şu şekilde hemen tığı da içinden geçirdikten sonra ilmeğimi şu şekil çıkartıp bir kere kilitliyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükselip şöyle etrafında döndürüyorum. Bu ipi arkasından geçirerek tığdaki 2 ilmeği bekletiyorum. Yanına hemen bir tane daha bir ikili trabzan örüyorum ve 3 ilmeği birlikte örüp bir ikili badem oluşturmuş oldum. Benim bu ilk çıkışım biliyorsunuz yalancı trabzanlı. Siz dilerseniz zincirle de yükselebilirsiniz. Bunu belirtmek isterim. Aralarda 2 zincirim var. Bunu 8 kere tekrarlayacağım. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Bir kere çıktım. Bir kere daha çıktım. Tığımda üçünü bir ördüm. Arada 2 zincirim var. Yeniden aynısını yapıyorum. Bir kere çıktım. İkinciyi çıktım ve üçünü bir ördüm. İşte bu şekilde 8 taneyi tamamlayıp bir üste çıkalım. 8.'yi de yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8 mümkün olduğunca bu ortasını kapatıyorum. Sihirli halkanın olduğu kısmı. Daha sonra hemen bir üst sıraya birlikte geçelim. Şöyle bu ipi arkaya alıyorum. 2 değil bir zincir çekiyorum. Şimdi burada yukarı çıkışla aynı iple devam edeceğim için bir zincir çekiyorum. Derdim ortada kalabilmek. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki ilk örmüş olduğum bademin tepesine batıyorum. Aynı zamanda da arkadan gelen ipi de tığımın üstüne alıp şu şekilde ilmek çıkartacağım. Bu tığdaki 3 ilmeği birlikte örüp hemen yine bir yalancı trabzan örüyorum. Bir zincir yükseldim, döndürdüm. Arkasından ilmeğimi geçirdim ve hemen yanına bir tane daha ikili trabzan tığdaki 3 ilmeği bir topluyorum. Arada yine 2 zincirim. Bu defa fark her bir boşluğun içine 2 tane ikili trabzanla oluşan bir badem. Arada 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine 2 tane ikili badem. 2 trabzanla oluşan grup demek istedim. Yani aynı bu şekilde. Diğer boşluğa geçerken de arada 2 zincir. Bu sırayı da
Bu mantıkla tamamlayalım. Artık birçoğunuzun bu Gorgeous motifini zaten gözü kapalı yaptığını biliyorum. Burada başladığım boşluğun olduğu yere geldim. Oraya bir tane ikili grubumu örmüştüm. Şimdi tekrardan içine diğer ikili grubu örüp hemen bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 tamamdır. Daha sonrasında burada artık hiç zincir çekmeden, çünkü ortaya bir tane üçlü grup öreceğim için hiç zincir çekmeden tepesine batıyorum. Arasından da böyle ilmeğimi geçirip tam ortada kalıyorum. Sonra yine yalancı trabzanımla yükseliyorum. Etrafında döndürüp tığımda tutuyorum. Çünkü artık her bir boşluğa 3 adet ikili trabzanla bademler yapacağız. Yani üçlü grup olacak bademlerimiz. Arada da 3 zincir. Hemen diğer boşluğa geçelim. 1 2 3. Arada 3 zincir çekelim. Tığın üstüne ipimi aldım. Diğer boşluğa geldim. İşte bu mantıkla da bütün 16 boşluğumuzu 16 bademle tamamlayıp bir üste çıkalım. Şimdi bir üst sıraya, yani 4. sıramıza geçiyoruz. Bunun için bir zincir çekip tığımın üstüne ipimi aldım. Burada ilk örmüş olduğum bademin tepesine batıp ilmeği çıkartıyorum. Üçünü bir örerek istediğim noktaya geldim. Hemen 2 zincir çekiyorum. Çünkü trabzanım bu defa artık ikili değil üçlü olacak, köşede olduğum için uzuncana da bir ilmek çekip arkasından döndürüyorum. Hemen şöyle de çıkartıp bir yalancı trabzan daha örüyorum. Son 2 ilmeğimi de tamamladım. Çünkü artık trabzanlarım normal ikili trabzan badem örmeyi 4. sırada bırakıyoruz. Yanına 2 tane daha örüyorum. Üçlü trabzanımı. Hemen yanındaki boşluğa geçip ikili trabzan örüyorum. Daha sonra yanındaki boşluğa geçiyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Batıp hepsini bir çıkıyorum. Batıp hepsini bir. Yani yarım trabzan dediğimiz ya da çakma sık iğne dediğimiz tekniği uyguluyorum. Bu tekniği uyguladığım yerden diğer tarafa geçerken sadece arada bir zincirim var. Diğer hiçbir tarafta aralarda zincir çekmiyorum. Burada çektim. Geldim yeniden ikili trabzanlarımı örüyorum. Sonrasında da artık diğer köşeyi öreceğim. Köşenin içine ise önce 3 tane üçlü trabzan, iki dola, 3 kere de çık, 1 2 3, arada 2 zincir, aynı boşluğun içine yeniden 3 tane ikili, pardon 3 tane üçlü trabzanımı örüyorum. Daha sonra diğer kenarı oluşturmak için önce 2 tane, önce bu boşluğa ikili trabzanlar, yarım trabzan, ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan, üç tane yarım trabzan, yarım trabzandan geçişte bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra aynı mantıkla bütün kenarları oluşturuyoruz. Kare yaptığımız sıranın da sonuna yaklaşırken hemen yine ilk yaptığım boşluğa gelip diğer grubu örüyorum. Üçlü trabzanlarla. Bir üst sıraya çıkacağımız için yine aynı renkle, aynı mantıkla, pardon burada 3 kere dolamışım. Bir önceki, daha doğrusu paralel ürettiğim projede de 3 dolamalı çıkış var. El alışınca hemen bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Bakın şimdi 4. sıramızı da ördük.
Burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp ipimi çıkartıyorum. Üçünü bir örerek ortada kalalım. Trabzanlarım bundan sonra ikili ve her boşluğun içine ikili trabzanlardan oluşan üçlü gruplar örmeye devam edeceğiz. Yani bu sıradan sonrası bildiğimiz bu hani granny square, babaanne kareleri dediğimiz Türkçe'de de hanım dilendi olarak daha ziyade anılan motifin tekniğiyle devam edeceğiz. 6. sıraya geldiğimizde işlem bitecek. İlk motifi 6 sıralı olarak aynı gösterdiğim gibi tamamlayacağız. Hiçbir farkı yok. Gördüğünüz gibi arada zincir de yok. Her bir boşluğun içine üçlü grup örüyorum. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu 5. sıramızı da tamamladık. Şimdi son sıramız olan 6'ya da gene aynı teknikle geçiyorum. Bir zincir çektim. Üstüne ipimi aldım. Buradaki ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Aynı bir alt sıradaki gibi bütün boşlukların içine arada zincir olmaksızın 3 tane ikili trabzan örerek de bu sırayı tamamlayacağım. Yine köşelerde 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir. Mantık tamamen aynı. Sonuna kadar bu şekilde örelim. Artık son sırayı da tamamladım. Son kenarı. Başladığım boşluğun içine geliyorum. Ve hemen o boşluğun içine batıp diğer üçlü grubumu örüyorum ikili trabzanlarla. Bir sıraya artık çıkmayacağım için de aradaki 2 zincirimi çekiyorum ve hemen burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum ve arasından da bu ipi kaydırarak çıkartıp şöyle bir de zincir çekerek kilitliyorum. İyicene sıkıştırıp ipimi keseceğim. Sonra bu ipi arkadan güzelce gizleriz. Şimdi motifimizi tamamladık. Ben size benim motifim bu şekilde düştüğünde kaç santim onu söyleyeyim hemen. 13 santim. 13 santim. Artık bu sırada da diğer motifleri ilkini böyle öreceğiz. Diğerlerini sırasıyla bir kenarını önce açık bırakacağım. Tekrar bir kenar derken iki kenarı açık bırakıp dördüncüyü ekleyeceğiz. Şimdi sırasıyla hepsini yapalım. İlk motifi ördükten sonra dediğim gibi ikinci motifimizi de 6. sıraya kadar gelip son kenarını açık bırakacağım ki buraya bunu ekleyeceğiz. Şimdi son kenarını örmeden geldiğim motifte köşenin içine 3 tane ikili grubumuzu, ikili trabzanlardan oluşan grubumuzu örüp bir de zincir çekelim. Daha sonra karşısında bitmiş olan motifin köşesinden batıp buradaki ilmeğimizi çıkartalım. Ve hemen bir zincir çekip buradaki yeni motifimizdeki köşenin içine 3 tane diğer grubu örelim ikili trabzanlarla. Tekrar tığdan çıkıp karşısındaki denk gelen bu boşluğa batıp ilmeğimizi çıkartalım. Bir zincir çekip yeniden alttaki diğer boşluğa 3 tane örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Hemen karşısındaki boşluktan ilmeğimi de çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Yeniden buradaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Çıktıktan sonra karşısından hemen ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Burada sonuna kadar geldik. Hemen sonuncu boşluğun içine diğer üçlü grubu örerken son birleşme işlemimizi burada uygulayalım. Hemen buraya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Burada bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Daha sonra karşısındaki motifin köşesinden bu ilmeği geçirip bir zincir çekiyorum. Buradaki başta örmüş olduğum
ilk trabzanın içinden çıkartıp kilitledikten sonra ipimi keseceğim. İşte 2 tane motifi birbirine böylelikle eklemiş olduk. Sıra üçüncüyü buraya eklemekte hemen. Üçüncü motifi de yine aynı şekilde bir kenar açık şekilde geldim. Biraz evvel göstermiş olduğum tekniğin aynısıyla buraya birleşmeye başlayacağım. Bir zincirimi çekmiştim. Tığdan çıktım. Buradaki köşesine hemen batıyorum. İlmeğimi köşeden çıkartıp bir zincir çekip tekrar köşeye geliyorum. Ve 3 tane ikili trabzanı örüyoruz. Tığdan çıkalım hemen. Karşısından batıp ilmeği çıkartalım. Bir zincir. Aynı biraz evvel gösterdiğim teknikle 3 motifin kesiştiği noktaya kadar ilerleyelim. Üçüncü motifi de buraya kadar getirdim. Şimdi buraya gelince buradaki köşenin üçlü grubunu ördüm ve hemen bu iki motifin kesiştiği yerin tam olarak ortasına batıyorum ve bu ilmeğimi içinden geçirip bir zincir çekip geliyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak hemen çıkalım. Şimdi böylelikle üçüncü motifimizi de yerine yerleştirmiş olduk. Sıra diğer motifte. Sıra burada dördüncü motife geldiğinde iki kenarım açık. İkisini örüp ikisini açık bıraktım. Çünkü buraya ve buraya bunu eklemem gerekiyor. O zaman ilk olarak buradan aynı göstermiş olduğum sistemle başlıyorum. Buradaki köşenin içinden burada bir zincirimi çekmiştim. İpimi çıkartacağım. Hemen bir zincirimi çekip buradaki köşenin içine geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan çıkıp buradan bunu çıkartıyorum. Yani aslında göstermiş olduğum tekniği buraya uygulayalım ta ki bu dördünün kesiştiği yere kadar. Oradaki geçişi birlikte yapalım. Buradaki kenarın sonuna kadar geldiğimde şimdi burada köşenin içine ilk olarak 3 tane ikili trabzanımızı örelim. Daha sonra bir zincir çekip çıkıyoruz ve bu 3 motifin kesiştiği yerin tam ortasına batıp ilmeğimi oradan çıkartacağım. Daha sonra bir zincir çekeceğim. Tığın üstüne ipimi alıp buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımızı örelim. Daha sonra bir zinciri çekip sıra artık bu iki kenarın birleşmesinde. Karşısındaki denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip aynı göstermiş olduğum teknikle bu iki kenarı da birleştirelim. Böylelikle 4 tane motifimizin nasıl birleştiğini tamamlamış, göstermiş olacağım. 14 motifin 10 tanesini 5 çarpı 2 şeklinde aynı bu mantıkla birleştirmemiz çanta için ilk adım olacak. Sonuna geldiğimde de buradaki boşluğun içine diğer üçlü grubu örüp bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki köşeden de ilmeğimi çıkartıp kilitledikten sonra buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden kaydırarak şöyle güzelce yine sıkıştırıp çıkıyorum. İşte 4 tane motifimizi eklemiş olduk. Şimdi artık sıra bunu yanın altına 3 sıra halinde ikişer motif daha eklemek. Yani 5 çarpı 2 10 tane motifi bu şekilde birleştirip buluşalım. Motifleri bu şekilde 5 çarpı 2 10 adet olarak
tamamladım. Daha sonra tam ortasındaki motifleri alta getirerek şu şekilde ikiye katlıyorum. Şimdi iki motif buraya, iki motif buraya. Yani şunu şöyle kaldıracağım. Bir motif de buraya yerleştireceğim. Daha sonra da bir buraya, bir buraya yaptığımı artık hırkanın ana kısmını tamamlamış olacağız. Daha sonra yukarıya ve askılarına geçeceğiz. Ben bir tarafını yapayım, diğer tarafı beraberce örelim. İkiye katladıktan sonra iki tane motifi bakın örüp şuraya yerleştirdim. Bir tane de aynı şekilde buraya yerleştirdim. Şimdi tam olarak yerimiz bakınız. Şurası, şu kenar, bu kenar ve bu kenar olmak üzere üç kenarını buraya, bir kenarını örüp de geliyorum zaten. Motifimin bakın bir kenarımı örüp de geleceğim. Çantanın bir tarafına ben iki tane motifi şu şekilde yerleştirdim. Bakınız. Bir kenarı buraya, biri buraya, diğeri buraya. Aynı şekilde bu ikinciyi de buraya yerleştirdim. İki motifi böylelikle oturtmuş oldum. Şimdi sıra diğer iki motifi diğer yan tarafa eklemekte. Bunun için de motifimin son sırasında artık bir tane kenarı örüyorum. Üç kenarını buraya yerleştirmek üzere geldim. Motifimin bir kenarını örüp geldim. Üç kenarını yerine yerleştireceğim. Bu köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çekmiştim. Hemen yerleştireceğim yer tam olarak şurası. Alttan iki motifin ortası. Yani çünkü ne yapacağım burada? Bir kenarı buraya, bir kenarı buraya, diğerini de buraya yerleştireceğim için şurada tam olarak ortaya iki motifin kesiştiği yerin ortasından tığımı batırıyorum. İlmeğimi oradan geçirdikten sonra da size göstermiş olduğum teknik ile birleştirmeye başlıyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum bu köşenin içine. İlk 3'ü örmüştüm. Tığdan çıktım. Karşısındaki denk gelen boşluğa. Sonra bir de zincir çekiyorum. Tekrardan bu boşluğun içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Hemen buradan kilitliyorum. Şimdi buraya kadar aynı şekilde devam edeceğim. Şuradaki geçişi de şu köşeden şöyle geçişi de göstereyim. İlk kenarı birleştirdim. Şimdi bu birleştikleri yere geldiğimde yeniden köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bakın buraya birleştireceğim ya bunu. Şöyle yapacağım. Buraya geldim. Burada bir zincirimi yine çekeceğim. Hemen bu köşenin içine batıp bu ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir daha çekeceğim. Bu köşeye yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra aynı şekilde ilmeği de kaçırmamam lazım tabii. Çıkıp bu defa da buradaki karşısına birleştirip artık bu üstteki kenarı birleştiriyorum. Daha sonra yandakini aynı mantıklı birleştirip bunu buraya oturtmuş olacağım. Hemen ne yapıyoruz? Buradaki boşluğun içine de 3 tane ikili trabzanımızı örelim. Tığdan da ipi kaçırmasam. Tekrardan 3 tane. Bu arada tığın değiştiğini fark eden olabilir. Biraz ip sert. Hani bu çanta ipi kıvamında. Diğer clover tığıma kıyamadım. Bunu nasıl olsa tekli bulup alabiliyorum. Onu alamam diye. Bunun 3 milimine geçtim. Belki tığ niye değişti diye merak eden olur. Numarası aynı. O zaman hemen oturtalım. Buradaki geçişte buradaki gibi şuraya kadar geleyim. Sonuna kadar geldim. Şimdi bu başladığım noktada bakın bu köşenin içine 3 tane örerek başlamıştım. Son üçlü grubu örerken de hemen yan tarafla yine birleşeceğim ve yanın ilk motifini eklemiş olacağız şimdi. Bir zincir çektim, çıktım.
şu yandaki olan orta kısma yine batıyorum. Tam ortasına. İlmeğimi oradan yine çıkartıyorum. Bir zincir çekip buradaki üçlünün ilkine batıp şu şekilde arasından da çıkardıktan sonra kilitliyorum. Şimdi sıra diğer motifi buraya eklemekte. Aynı bu tek motifi buraya eklediğim gibi diğer üçüncü motifi de buraya ekleyeceğiz aynı mantıkla. Her iki tarafında motiflerini eklediğimizde, bunu buradan kesmedim, üstünde de duruyor. Eklediğimizde çantanın formunu vermiş olduk. Şimdi bu çantanın tam olarak ağız kısmındayım ve her trabzanın üstüne bir trabzan mantığıyla örmeye başlayacağım. Bir sıra ikili trabzan. Şimdi bulunduğum yerde ilk olarak bir yükseliyorum. Yalancı trabzanımı örüyorum. Daha sonra trabzanların tepesine ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İki motifin kesiştiği yere kadar aynı şekilde geleyim. Oradaki geçişi de göstereyim. Kesiştikleri noktaya geldiğimde de bir tane bu köşenin içine, bir tane de diğer köşenin içine ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra her bir trabzanın üstüne ikili trabzanımı örerek başladığım noktaya kadar, şuraya kadar devam edeceğim. İlk turun sonuna geldiğimizde hemen şu iki tane kalan köşenin içine de ikili trabzanlarımızı örelim. Daha sonra ilk örmüş olduğumuz buradaki ikili trabzanın tepesine batarak ipimizi kaydıralım. Bir zincir çekip tığın üstüne ipimizi alalım ve bulunduğumuz noktanın içine bir yarım trabzan örelim. Ve ondan sonra bütün ikili trabzanların tepesine bir adet yarım trabzan ya da çakma sık iğne dediğimiz tekniği uygulayalım. Sıranın da sonuna geldiğimde artık hemen son yarım trabzanı yapıyorum ve burada ilk örmüş olduğum yarım trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Bu sıradan sonra artık her sırayı, yani kaç sıra öreceksem sık iğne ile devam edeceğim. 2 sıra sık iğne örüp 3. sırada da sık iğneyi yine devam ederken çantamın askıları için bir zincir çekimi yapacağım. O zinciri çektikten sonra da çantamı, sapını o zincirin üstüne oluşturmaya başlayacağım. O zaman ilk olarak hemen şöyle zincirlerimizi, pardon, sık iğnelerimizi örmeye başlayalım. Şimdi bulunduğum noktaya batıp, tabi burada kaydırarak geldim, bir zincir çekip bulunduğum noktaya batıp bir sık iğne örüyorum. Sonra yanımdaki yarım trabzanın tepesine bir sık iğne, tekrardan yarım trabzanın tepesine, yani başladığım noktaya kadar geleceğim. Burada bunun üstünü ördükten sonra aynı yöntemle bir üste çıkıp bir sıra daha örüp üçüncüyü de örmeye başladığımda artık sapına geçeceğiz birlikte. Üçüncü sıradaki artık yukarı çıktığımda, bu arada da askıları ayarlayacağım yerleri de şu şekilde ilmek belirleyicilerle sabitledim. Kendime belli bir noktayı motiflerde baz aldım ki her iki tarafta da, her iki motifte de aynı yeri işaretleyebilmek adına. Hemen şöyle yaptım. Şu köşeden gelen trabzandan devam eden yere çıktım. Aynı şekilde bunu da yaptım. Aynı noktada belirledim ve her ikisinin de arası 20 santim oldu. Bu da benim için oldukça yeterli. Askı için uygundur. Aynı şekilde arkasında da tam olarak aynı noktadan, yine buradan geldim yukarıya. Burada da bakın yine hemen köşeden yükselerek geldim
Üst üste de zaten getirdiğimizde tam olarak aynı noktalardan da işaretlemiş oldum. Şimdi ne yaptım? Burada hemen gelmiştim. Şimdi bu noktaya kadar sarı ile belirlediğim yere kadar sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Bu başladığım noktadan burada ilmek belirleyicinin oraya kadar geldim. Hemen onun içine batıp, o noktaya da batıp bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra şimdi buradan buraya kadar bir askı öreceğim için istediğiniz uzunlukta kaç santim isterseniz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. Size kaç adet çekip buraya tutturduğumu söyleyeceğim. 100 tane zincirimi çekip geldim. Bu 100 zincirimi çektikten sonra hemen diğer ilmek belirleyiciyi taktığım sık iğnenin üstüne batıp bir sık iğne örelim. Daha sonra sırasıyla bütün sık iğnelerin üstüne örmeye devam ediyoruz. Ta ki diğer ayırdığımız noktaya kadar, buraya kadar sık iğnemi örüyorum. Yeniden bu noktaya geldim ve başlıyorum 100 tane zincirimi çekmeye. Yüz zinciri çektim. Şimdi artık son ayırdığım noktaya da batıyorum ve hemen o noktada bir sık iğne örüyorum. Ve şimdi başladığım noktaya kadar sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. Şunu şöyle alayım. Başladığım noktada zaten hemen şurada gördüğünüz üzere geldim oraya. Şimdi oraya geldiğimde hemen üstüne kaydırarak geleceğim. Ve buradan itibaren artık yarım milim küçük tığa geçiyorum. 2,5 milimle örmeye devam edeceğim. Bulunduğum noktada bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batıp yine bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra sık iğnelerin içine sık iğneyi örmeye devam ediyorum. Ta ki çekmiş olduğum zincire kadar. Zincire geldiğimde ise artık zincirin içine çalışmaya başlayacağız. Ama oradaki geçişi ve nasıl devam edeceğimizi de göstermek isterim. Zincire doğru yaklaşırken geçişi de birlikte yapalım istedim. Şimdi buraya geldim. Şuraya batıyorum hemen. Bir tane sık iğnemi ördüm. Buraya geldiğimde de yine bir sık iğne öreceğim ama tığımda tutuyorum. Çünkü ilk zincire batıp ördüğüm sık iğne ile şu üçünü bir örerek geçeceğim. Yani bu askıdaki geçişleri hep böyle toplayarak yapacağım. Şimdi normal bu askı bitene kadar zincirimin içine, her bir zincirin içine bir tane sık iğne örerek devam edeceğim. Sona geldiğimde de aslında buradaki yaptığım işlemin aynısıyla sonlandıracağım. Bu şekilde devam edelim. Zincirin sonuna doğru yaklaştığımda şimdi burada benim son zincirimle hemen batıp çıkıyorum. Buradaki sık iğneye batıyorum ve burada da üçünü bir toplayarak, yani biraz evvel başlangıçta yaptığımızı burada bitişte yapıyorum. Sürekli de bunu her sırada da tekrarlayacağım. Şimdi devam ediyorum sık iğnelerin üstünü örmeye. Diğer zincire geçerken oradaki geçişi de birlikte yapalım. Sonra hatta bu askıdaki bir üst sıraya da birlikte çıkalım. Ondan sonra aynı mantıkla siz dilediğiniz kalınlıkta askınızı örmeye devam edebilirsiniz. Diğer askının olduğu yere de yaklaştım. Şimdi burada bunu örüyorum.
Yine sık iğnemi bunun üstüne öreceğim. Daha sonra buradaki sık iğneden bir tane ilmek çıkartacağım. Burada da ilk zincirimden bir tane ilmeğimi çıkartıp 3 ilmeği birlikte örüyorum ve devam ediyorum. Her bir zincirin üstüne bir tane sık iğne örmeye. Burada başlangıçta yaptığımı yine bitişte de yapacağım. Aynı diğer askıda olduğu gibi. Daha sonra bir üst sıraya da birlikte çıkalım. Askıdaki ikinci sıraya yaklaştığımda da yine bakın burada bir önceki sık iğnenin içine batıp hemen bir sık iğnemizi örelim. Daha sonra bu dipteki sık iğne ile zincirin üstündeki ilk sık iğneye batıp beraber örelim. Daha sonra sırasıyla bütün sık iğnelerin üstüne bir adet sık iğne örüyorum. Aynı şekilde bu askının finalini yaparken de dibine geldiğimde yani yine aynı buradaki kesmeyi orada da yapacağım. Yani bütün bu yaptığım işlemi her iki sırada da tekrarladım. Askıyı ördüğüm sürece tekrarlayacağım. 5-6 sıra herhalde tahminen örerim diye düşünüyorum. Geldiğimde size kaç sırada tamamladığımı söyleyeceğim. Zaten çanta ile ilgili de bütün işlemleri yapmış olacağız. Siz de hoşunuza giden şekilde askının kalınlığını belirleyebilirsiniz. Şöyle devam ediyoruz. En sevdiğim bölüme, finale geldik. Çantayı 3 adet yani 300 grama yakın iple tamamladım. Oldukça hafif bir çanta oldu malzemesine göre. Çünkü böyle pırıl pırıl, ışıl ışıl, sağlam, ekstra bir çanta sapı dahi istemeyen, kendi ipiyle çantanın sapını örebileceğiniz bir ip. Tekrardan belirtmek isterim ki bu ipi Etuafiyem'den online olarak satın alabilirsiniz. Instagram sayfalarından da siparişi gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Yerli bir markadır. Tuafiye depoma ait Private Yarn'ın solesi diyerek renk çeşitlerini görebilir. Dilediğiniz renkte de çalışabilirsiniz. File çanta özellikle tavsiye ediyorum. Sonrasında bir de file çanta örmeyi planlıyorum. Bu o bana hissi yaşattı. Çok sevdim. Çok severek de kullanacağım. Ölçülerini vermem gerekirse size. Çantamın eni 36. Boyu ise 33,5. Siz hani daha büyük, daha farklı motiflerle dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Her ölçüye çok uygun olacaktır. Envai çeşit çantaya da uygulayabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.